Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizleri çok renkli bir yere getirdim. Biliyorsunuz Fransa, Eyfel Kulesi, Paris, Eyfel Kulesi, hmm, şarapları, mutfağıyla ünlü olduğu kadar bit pazarları da ünlü. Biz de şimdi Fransa'nın Alzaz bölgesinde, Strasbourg'a çok yakın bir yerde sizi Grisaille'ın bit pazarına getirdik. Gördüğünüz gibi tarihi olan eski eşyalar. Çok fazla konuşmamaya çalışacağım arkadaşlar. Sadece ürünleri görmenizi istiyorum. Fiyatına bakacağız. Gördüğünüz gibi kıyafetler ikinci el olarak kıyafetleri getirip burada duruyor. Çünkü Fransa'nın ikinci el piyasası. Hatta fidelere kadar burada var. Burada görebiliyorsunuz. Oyuncaklar. Bunların yüzlerini göstermemeye çalışıyorum. Yine eski çocuk kıyafetleri. Yine tabii her şey eski değil arkadaşlar. Bit pazar olarak geçtiği için fiyatlarını falan yazmışız zaten. Burada buradaki tüm parçalar 5 euroymuş. Yine eski rozetler albüm olarak yapmışlar. Yine oyun kartları, eski paralar. Bu paralara bakabiliriz arkadaşlar. Hatta eski şarap kapakları bile burada mevcut. Çok güzel bir fincan takımı arkadaşlar. Yine eski. Bir hediyelik eşya olarak mesela hani yeni kadınlar için yine takılar. Burada çok fazla aslında yeni eşya yok arkadaşlar. Genelde hep eski eşyalar gördüğünüz gibi. Burada bakalım eski ayakkabıları getirmiş. Kendi ürünlerini burada pazarlıyor. Yine eski oyunlar. PlayStation mesela 2 oyunu. PlayStation 3, Xbox. Yine eski telefonlar, dürbünler, PlayStation, manetler.
Bunlar burada çok rağbet görüyor arkadaşlar. Bu tip eski, mesela şu 1954'te yapılmış. E, Yine şu yine eski bir bira. Kül tabakları arkadaşlar. Yine eski bardaklar. Biz bu arada Kolmar'a da çok yakınız arkadaşlar. Strasbourg bölgesine gelenler bilirler. Şimdi Strasbourg bölgesinde, bu bölgede biraz da turistik kısmını anlatayım size. Ben Fransa'da yaşıyorum bu arada arkadaşlar. Şimdi Strasbourg ve Kolmar'dan, Strasbourg çok turist çeken bir yer. Ardından Kolmar geliyor, ardından da benim yaşadığım Auvergne kasabası geliyor arkadaşlar. Çok turist çeken yerler. Yani bu tarafa geldiğiniz zaman Strasbourg'a, Kolmar'a eğer uğruyorsanız kesinlikle Auvernye'ye uğramadan geçmeyin. Çok kalabalık bu arada. Hani geçmekte bile zorlanıyorum. Bir de bir akülü çocuk arabası. Hani birçok şeyin fiyatını sormadan geçiyorum arkadaşlar. Yani burada her türlü eşyayı bulabileceğiniz bir yer. Her türlü ikinci el eşyayı bulabileceğiniz bir yer. Yine antik olarak burada satılan arkadaşlar fotoğraf makineleri, saatler, biblolar, yine eski uçak türü şeyler. Yine eski saatler arkadaşlar. Yine eski plaklar bulduk arkadaşlar. Burada hani Fransız sanatçılarına ait. Mesela Johnny Mathis, Paris. Burada plakları satın alabiliyorsunuz. Yine çok güzel bir figür. Yine eski bakır ürünler. Eski Alzaz arkadaşlar. Alzaz ürünlerinin örnekleri bunlar, mutfak ürünleri. Yine eski çok güzel bir dikiş makinesi. Yine çok güzel bir daktilo arkadaşlar. Ya burada çok uygun fiyatlara bunları alabiliyoruz. Ben bugünlük fiyat sormuyorum. Ama bu videoları çekmeye devam edeceğim. Fiyatları sormamı isterseniz yorumlarda lütfen bana bildirin. Özellikle merak ettiğiniz ürünlerin fiyatlarını sizler için sorabilirim. Yine burası da yine çiçek standı arkadaşlar. Şöyle gördüğünüz gibi çiçekler var. Yine eski bir adet küçük televizyon arkadaşlar. Ve yine tezgahın üzerinde antika olduğunu düşündüğüm saatler. Duvar saatleri. Şimdi şu bayağı bir ilginç görünüyor bu saat. Ama tabii biraz bakıma ihtiyacı var. Yine eski tip sandalye.
Yine yiyecek türü günlerinde ki bugün 1 Mayıs. Özellikle tatil günlerinde yapılan organizeler. Burada yine bir ışıklı, işte eski arabalar varmış arkadaşlar. Oyuncak meraklılar için. Eski araçlar. Gerçekten hepsi çok da güzel görünüyor, renkli görünüyor. Bunların da çok çünkü meraklıları var. Eski kurşun askerler arkadaşlar. Bonjour monsieur, ça coûte combien par pièce? 2 euro. Tanesi 2 euroymuş arkadaşlar bunların. Hani fiyatta sordum sizin için. Merci monsieur. Buraya bu ne sadı o ne güzel bir şey. Sauna değil mi? Ya yine içmeyiz. Eski legolar. Uşak halinde. Geliyorlar içmeye herhalde. Ne? Herhalde aynı şeyi yapıp kaçıyor. Ve eski Fransız polis asker şapkalar arkadaşlar. Yine ordu için kullanılan eski malzemeler. Ve yine burada yine Marantz markasını biliyor musunuz bilmiyorum. Marantz'ın çok güzel bir amplitonörü var. Bu eski model arkadaşlar, yeni model değil. Hani büyük bir ihtimal galiba 90'lara ait bir model bu. Ama plak başka. Yine müzik merak olanlar için bir adet gitar. Yine Alzaz bölgesini simgeleyen arkadaşlar, Alzaz bölgesinin daha fazla kullandığı mutfak gereçleri. Bunlar yeni değil, eski bu arada. Eski porselen takımları. Ve yine ek olarak bal koymuş arkadaşlar. 500 gramı 9 liraymış. Yine eski kitaplar arkadaşlar. Gravür olarak yapılmış tablo. Yine reprodüksiyonlar, tablolar. Yine ayakkabılar arkadaşlar. Eski çocuk ayakkabılarının tanesi 1 euroya yerleştirmişler. Yine eski kıyafetler. Hatta yani konserve ihtiyacı olan varsa eski konserve kutuları tanesini 1 euroya yerler. Bu da eski kafeteryaların kullandığı bardakları ama bunların hiçbiri ikinci el değil arkadaşlar. Yani hiçbiri derken birçoğu ikinci el değil. Mesela şu Ricardo'nun bir bardağıymış arkadaşlar. 6 tanesi 25 euro. Yine işlerinde her türlü bardak burada mevcut. Mesela şurada karşıda bir JB'nin bardağı var. Martin'in, Bacardi. Birçok bira markasının bardağını görebiliyorum. Mesela Tuborg. Tuborg bile varmış arkadaşlar. Krimbergen. Meteor. Corona. Burada birçok bardak burada mevcut. Eski pipolar. Askeri şapka. Ve yine aşağıda arkadaşlar büyük bir
telsiz telefon. Sırtlarda kullanılan telsiz telefon arkadaşlar. Savaş döneminden kalma. Yine savaş döneminden kalma 2 adet kask var burada arkadaşlar. Ve yine kameralar. Eski paralar. Bayağı bir çok arkadaşlar. Yine şampanya kapakları. Mantar bile var. Eski fotoğraf makineleri, dürbünler. Yine eski bir alt bitoner arkadaşlar. Aynırmış hoparlörlerle beraber. Yine bir adet tart arkadaşlar. Yine çok güzel. 2 tane komodin türü. Malzeme. Çok güzel renkli figürlere denk geldim arkadaşlar burada. Yine eski ahşap değirmenler. Fiyatları da yazıyormuş arkadaşlar. Mayonun fiyatı 110 euroymuş. Bu varilin fiyatı 149 euro. Özgürlük anıtı ne kadarmış galiba arkadaşlar? Evet, görüyor musunuz bilmiyorum. 80 euro yazıyor. Çok renkli ürünler. Bir de eski arkadaşlar pipolar. Ben de çok fazla denk gelmedim aslında bu tip şeylere. Bugün ilk defa geliyorum. Fiyatını sormayacağım. Sadece yine pazarda arkadaşlar şeye denk geldim. Havalı tüfek satıyor arkadaş. Hatta çantada da var. Ya sizi yanıltmasın, gerçek bir tüfek değil, havalı tüfek bunlar. Çok ilginç bir şeye denk geldim. Bir yabani domuzluk kafası. Gerçek bir yabani domuz kafası. İşte bu çok enteresan. Yine eski saatler. Eski tüp ütüler arkadaşlar. Bunların içine biliyorsunuz kömür yerleştirilip kullanılıyordu. Bunlar hani büyük küçük. Yine biblolar. Yine eski şamdanlar. Bunlar bu arada pirinç arkadaşlar. Yine eski çatallar arkadaşlar. Yine şurada çok ilginç bir ürün gördüm arkadaşlar. Lamborghini'nin küçük bir arabası. Daha da küçük dedim yani var bir aşağı yukarı 50 santime 50 santim civarında bu var. Uzaktan kumandalı bir araç. Yine şurada Renault'un çok güzel bir arabası var. Yine oyuncak. Uzaktan kumandalı ama kabloluymuş.
Ah ouais, tu vas devenir. Oh, mais c'est- Yine pazarda gezerken arkadaşlar yine ilginç bir eve denk geldim. Bir Amerikan bayrağı var. Neden var onu bilmiyorum. Biz de içeri girdik. Ürünlere bakacağız şimdi. Eski ansiklopediler. Eh, d'accord? İşte burası çok ilginç arkadaşlar. Komplesi arkadaşlar. Hepsi metal. Metalden yapılmış. Eski ordu araçları. Bir de Bugatti'nin ilk modellerinden. Halbtrack Alman. Yani referansına kadar yazmışlar. İşte bunlar gerçekten ilginçti. Ne kadar güzel yapmışlar. Eski Nazi galiba SS tüfeklerinden. Tabii maketi. Gerçek tüfek değil. Yine eski köprü yapmak için kullanılan bir ama tabii maketi yapılmış. Yine tank. Ferdinand Elefant. Yine bir tank arkadaşlar. Yine tank modelleriyle beraber. Hepsi de çok güzellermiş. Yine jantlar arkadaşlar. Diana? No. Ah, c'est l'accordéon. YouTube. Hein? YouTube. Hein? YouTube. Ah ouais, c'est YouTube. Ah ya. Buraya sürüsü ha. Ah ya. Eski tip bir akordeon arkadaşlar. Ya. Tu sais où c'est quelle année l'accordéon? Il a plus de 70 ans. 70 ans. Ok. Et je le vends 300 à débat, je peux le faire à 200. Ok. J'avais un collectionneur russe qui était là. Hı hı. Et il a dit c'est une très très bonne marque italienne. İtalyan. Marka İtalyanmış arkadaşlar. Koleksiyoncular için diyor. Çok güzel diyor marka. Vous dites combien ça coûte monsieur? 200 le 300. 200 ile 300. 200 ile 300 euro arasındaymış arkadaşlar. Merci beaucoup monsieur. Yine reçeller arkadaşlar. Ev yapımı. Ev yapımı reçeller. Tanesi 3 euroymuş. Hepsi çok renkli görünüyor. Hepsinin üzerinde tarihlerle, etiketlerle beraber yapmışlar. Hepsinin üzerlerinde yazıyor ne oldu. Yine Olympus'un çok güzel bir fotoğraf makinesine denk geldik arkadaşlar. Çantasıyla, yani notis falan her şey burada. Kullanma kılavuzu. Orijinal bir haliyle duruyor. Yine çok güzel bir elektro gitara denk geldik arkadaşlar. Orijinal çantasıyla beraber. Markası Ibanez. Tersten okuduğum için tam okuyabildim bilmiyorum.
Renkli bir pazardayız arkadaşlar. Burada biliyorsunuz hani tarihi yerlerimiz de var. Onları da göstermeden geçmeyin. Eski yine barok tarzında yapılmış kilisesi. Yani her kasabada burada tabii ki dini inançları gereği kiliseleri var arkadaşlar. Pazarımızın sonuna geldik arkadaşlar. Şu insanların yüzünü gösteremediğim için çok yukarı kaldıramıyorum. Yavaş yavaş eve doğru yola çıkacağım. Umarım benim için olduğu kadar sizin için de zevkli görüntüler olmuştur. Bir sonraki videomda görüşmek üzere.